Babacık 90 herkese merhaba, ben Günay. Ben de Güneş. Yollarda gidiyoruz, aklımıza da geldi. Geçenlerde çok güzel, muhteşem bir dizi başladı. 3 bölüm oldu, Starfleet Academy. Ben izledim. Sen izledin mi? Ben açtım kapattım. Yemin ederim yani adamlar bütün sevilen franchise'lara savaş açmışlardı. Bitiyordu bu diye düşünüyorduk ama herhalde imzalı anlaşmadan dolayı bunu yapmak zorunda kalmışlar gibi. Zaten ölmüş bir franchise'ı ne yaptılar yani? Zombisi mi artık bu bilmiyorum ki. Acolyte ya yani Star Trek'in Acolyte herhalde. Ya her şey çok kötü. Ya insan bari biraz geçmişine, işte geçmişte kullandıkları şeylere falan dikkat eder. Ya ChatGPT'ye sorup mu yazdınız senaryoyu diye düşünüyorum. Bazen böyle saçma sapan şeyler çıkarıyor çünkü işte bize Star Trek'ten ilginç ırklar ver deyip açmışlar. Abi soyu tükenen ırkta dişi falan var, böyle soyu tükenmiş ırktan. Dişi Demek bir ki karakter falan var. miymiş? Abi herhalde saklamışlar bunu buzlukta falan böyle. Oradan çıkarmışlar lazım diye. Biyolojik özellikleri tutmuyor, bilmem neler tutmuyor. Ya bunlar hadi. ya bunlar geç ya. Hadi geç. Yani genel izleyici zaten ne anlayacak anasını satayım, işte yaratıklar maratıklar deyip geçecek adam da. Yani esas olay abi Starfleet Akademi'nin amacı neydi ya, işte mesela kaptanların amacı neydi? Bunlar en iyisiydi değil mi? Evet, en iyinin en iyisi yani. Krem yani tabaka. Best of the best bu herifler. Ya oradan birini sokmuşlar kenara, bu gidiyor suçlunun nasıl diyeyim yetim kalmış çocuğunu alıyor getiriyor falan, böyle Starfleet Akademi'ye sokuyor. Özellikleri, yetkinliği belli mi? Belli değil. Bir de davranışlar falan inanılmaz. Disiplin, emir, komuta desen hiçbir şey yok. Çok kötüydü. Ya şimdi akademi değil mi? Hani bunlar öğretecekler. Tabii askeri akademi bu bir de, yani öyle şey değil. Mesela bir sahne gördüm. Şınav çektiriyor falan. Ya onu şınav çek diyen çekebiliyor mu ki oradaki çocuklara çektirtecek? Mesela. Yani öyle o kadar kötü bir seçim var ki yani zaten istedikleri şeylere yetkin olmayan kişiler öğretmen olarak görünüyor. Aynen. Yani böyle bir dünya yok. Varsa da zaten oradan en iyinin en iyisini çıkmasını beklemek mümkün değil. Yani herkes olsun, işte şişmanlar da olsun, işte farklı ırklardan insanlar da olsun, farklı cinsel eğilimleri olan insanlar da olsun. Yani bu iş böyle olmuyor. Bu arada İstanbul'un trafiği de ne kadar güzel ya. Yani İstanbul'da bu güzel bir şey ya, trafik bu iyi yani, bu bayağı iyi. Yok araba kullanma yetisinden bahsediyor. Herkes atıyor kendini yollara. Nasıl? İstanbul'da zaten. Neyse biz uzaya geri dönelim. Ya bu Holly Hunter, başrol kaptan ablamız. Ne dediğini anlayabilen var mı bu kadının ya? Ben 3 cümlesinden ikisini anlamıyorum. Birini zar zor. Diye konuştuğu için hiçbir şey anlaşılmıyor kadının dediği. Bir de emir falan veriyor böyle. Koltuğunda falan saçma sapan oturuyor. Yani disiplin, işte herkesin sana saygı duyması gerekiyor bilmem ne. Yani böyle yaramaz ortaokul, ilkokul çocuğu gibi davranıyor ya. Olur mu böyle bir şey? Yetkinlik demişken yolu kaybettim ben bu arada. Yes. Zaten nereye gidiyoruz biz? Cerrahpaşa'ya falan geldik. Neyse işte Holly Hunter ne dediği anlaşılmıyor demiştik de. Evet, Holly Hunter'ın artikülasyon gitmiş. Çok kötü, konuşamıyor yani, anlaşılmıyor ya. Bir dizide olabilecek en kötü şey bir oyuncunun için. Çektiğin şey kesinlikle anlaşılmıyor. Evet, gerçekten ben de anlamıyorum ne dediğini. Ekip de çok kötü bu arada. Böyle Star Trek'in aynı zamanda hem Acolyte'ı hem de Sex Education'a. İşte ben o kadar izleyemedim ha. Ben 10 dakikadan sonra işte çocuğu gel bizim akademiye falan de. Yani kadın bir kere işte anneyle çocuğu ayırdığı için işi bıraktı falan dedim. Ne oluyor ya? Ne oluyor hani? Bu kadar mı hani zayıf düşünüyorsun derken yıllar geçti, baktık öğretmen falan olmuş. Anaokul öğretmeni mi olmuş? Ne olmuş? Ben onu da anlamadım. Ondan sonra yıllar geçti, çocuğun izini bulduk. Hadi gel sen. Bak çocuğu buldum, gel şey ol. Aynen. Bizim Starfleet Akademi'nin başına geç. dedi adam. Lan dedim ne oluyor ya? Ne oluyor?
çocuk böyle kastı mastı bir şey olmuş kendi kendine. Evet. O herkesin ölebileceği fırtınada çocuk hakkıyla hayatta kalmayı başarmış, işte 20 tane suç kaydı yapmış, dövüşmeyi öğrenmiş, şöyle böyle bir şeyler olmuş. Ondan sonra diyor ki anneni bulmana yardım ederim ama işte, değil mi? Tabii. Ama diyor sen diyor gel benimle akademinin öğrencisi ol. Katılacaksın, şey olacaksın. Yani ben seni diyor yani ya işte suçluluk duygusu. Heh. Ya tamam da böyle alınabiliyor mu insanlar akademiye? Ya affedersin Demek ama ki yani alınabiliyormuş. suçlunun oğlu, yani what can I do sometimes? Hayır yani ya bak ben şey değilim ya, sonuçta bu bir film ve filmde işte anti kahramanlar hı. göreve çağrılabilir, kullanılabilir falan, Evet, değil mi? evet. Ama çocuk bir etkinlik göstermedi ki daha. Ha, onu diyorum işte. Yok ki. Ne biliyoruz da hemen Starfleet'i alıyoruz yani. Yani çocukla ilgili bir şey yok ortada. Bunların işte bu okullarda belli bir göze girmeleri, göze batmaları gerekiyor ki işte gelecek biri diyecek yani bu çok yetenekli. Starfleet'e davet edelim bunu falan. O iş öyle yani. Ya bir şey göstermeden hadi gel dedi Starfleet'i, sadece kendi suçluluğunu bastırmak için. Yani başka da bir şey yok. Bir de son olarak abi kim düşündüyse gerçekten pasifist gay Klingon'u gerçekten tebrik ediyorum. Ya Klingon'un iç yapısına aykırı. Adam bir anomali Klingon olarak. Aynen. Yani Klingon olarak adam bir anomali. Yani herkes zaten anomali değil mi dizide? Herkes. Herkes değil mi? Ya dediğim gibi ben çok konuşmama gerek yok. 10 dakika falan izledim. Bir de trailerları izledim. Freak show ya. Ha, bu arada Amerika için falan birinci bölümü YouTube'a koymuşlar. Yani biz izleyemiyoruz herhalde de Amerika Yok, izleyebiliyor. bize kapalıydı. Bize kapalı herhalde. Yani izlememiş millet ya. Birinci bölüm bedava yayınlanıyor. Bedava. Aynen. Millet izlememiş. Şey ya, canlı yayında en yüksek 1500 görmüş. Nerdrotic Spock koymuş koltuğa. P2 3500. Ya onlar daha çok izlenmesi de oldu. Onlar günü yakalamış yayıncılar Evet. sonuçta ama yani Marvel'ın bir tane trailerı koyuluyor, nasıl izlenmeler patlıyor falan. Ya Game of Thrones bir trailer koyuyor, yine izlenmeler patlıyor. Yani sen bir tane dizinin bir bölümünü koyuyorsun, yine de izlenmiyor. Hani bunu biraz oturup düşünmesi lazım bu insanların. Yani biz para kaybetmek için mi yapıyoruz bu işi? Yani çok da düşünüyorlar mı dersen bence düşünmüyorlar. Az dersen de Starfleet Akademi'yi çok bile konuştuk. İkinci bir konumuz var. Yine uzaydayız. Star Wars'un Darth Maul ile olan yeni bir hikayesi gelecek. Nisan ayında. Animasyon. Güzel de bir animasyon trailerı izledik. Maul değil mi? Maul. Aynen. Dart'ı kaldırmış. Yani Shadow Lord, Maul, Dart yok. İyice fanların da sevebileceği bir anti kahraman beklentisinin açığını kapatacak gibi. Yani beni çok heyecanlandırdı trailer. Çok iyiydi, çok güzel cümleler de duyduk trailer'da yani. Trailer çok iyiydi. Evet. Ben çok beğendim trailer'ı açıkçası. Maul'un o ikonik Dual Saber'ını da gördük. Aynı zamanda Jedi ya da Force kullanan diyelim, Jedi mı değil mi bilmiyoruz, karşısına gelenler, onu göreceğiz artık neyse de. Darth Maul onlarla böyle indirmek için uğraşmıyor ve hatta diyor yani bizim hepimizin soyu tükeniyor diyor. Hayatta kalmaya çalışıyoruz hep beraber. Böyle ilginç cümleler kuruldu. Hoşuma gitti trailer'da. Evet, ben trailer'ı gerçekten beğendim. Trailer heyecanlandırıyor insanı. Aynen. Umarım konu da işte güzel olur. Yani elinde biraz malzeme varsa, yani güzel bir trailer yapabilen trailercı ekipler var. O yüzden bunlar yanıltıcı olabiliyor. Ya da bir motorcu ekibinin yanından geçtik. Bayağı da kalabalıklardı. Ve evet, bu trailer'ı yapan ekipler de hype'ı arttırıyorlar. Artan hype'tan sonra ama işte ardını dolduramayınca da çok kötü çakılıyor. Ya bir anda patlıyor. İlk bölüm tamam Evet, izleniyor. iyi bir şey yapması pat diye lazım. bir bölüm. İlk bölümden iyi Aynen. bir şey yakalarsa Aynen. tutturur. Ben dediğim gibi trailer'a güvenmeyi biraz bıraktım. Trailer'a güvenmeyi bıraktım. Trailer'lar yanıltıcı olabiliyor. Kesinlikle. Ama gerçi trailer'ı bile çok kötü olan şeyler geldiği için o en azından bir potansiyel. Yani izleyip göreceğiz, bekleyip göreceğiz gibi duruyor.
uzun süredir ilk defa Ama güzel. hava güzel ya. Ama güzel. Şöyle Ses. İstanbul manzarasını izletelim biraz. Abi şey ne diyorsun? İstanbul nefretine. Nasıl yani? Herkes şeydi, abi İstanbul'da yaşanmaz ya. Gideceğim Ağlı'nın Güllü Ya, abi köyünde yaşayacağım. Zaten. Günlük hayatta gerçekten İstanbul zor. Yani sabah kalkıp 6'da işe giden insan, akşam kalkıp akşam 6'da çıkıp evine dönen insan günde 3 saat 4 saat yolda harcıyor ve çok büyük kalabalıklar içinde sıkış tıkış otobüslerde, trenlerde, metrolarda yol alıyor. O yüzden İstanbul bir nefret uyandırıyor ama işte yeteri kadar zamanın hayat iş dengen varsa İstanbul kadar yaşayan bir şehir Avrupa'da bulamazsın kolay kolay. Yani dünyada da az. Avrupa'da birkaç şehir İstanbul kadar hayatı yaşıyor ve güzel. Evet. Yani mesela gecenin birinde kahve içebildiğin bir açık dükkan bulmak dünyanın çoğu yerinde mümkün değil. Çoğu yerinde mümkün değil. İşte böyle bir 15-20 dakikalık bir araba yolculuğuyla işte hemen denizi görmek şu şekilde çok mümkün değil. Bu kadar güzel bir şehir zaten bulmak mümkün değil de bunları bulabileceğin yerler birkaç tane. İşte Londra mesela, Evet. işte Berlin yarışır. Onlar da o kadar güzel mi? Yani güzel tabii ama sosyal hayatı o kadar iyi mi? Onu da bilmiyorum. O yüzden her gün sabah 6'da kalkıp işe giden insan için İstanbul nefret edeceği bir yere dönüşebilir zamanla. Ya ben şeye karşıyım ya. Bu işte herkes böyle bir anda abi nasıl evden çalışıyorum. O zaman gideyim işte ne bileyim Çorum'da yaşayayım. İşte ne bileyim Bilecik'te yaşayayım. Yaşarım ya bir şey olmaz falan. Bambaşka bir kültürün içine koşarak gitme fantezisi var insanlarda. Ama bu bir fantazi değil, çoğunlukla bir zorunluluk. İstanbul çok pahalı bir şehir. Kiralar çok pahalı, hayat şartları çok pahalı. Yani şu an gidin 1 kilo domates 100 liradan aşağı değil herhangi bir manavda, markette. Anadolu'ya girdiğin zaman kazandığın para daha çok yetecek sana. Kiralar bir nebze daha aşağıda olacak. Yiyecek içecek maliyetleri düşecek. Sıcak bir yere gittiysen böyle güney tarafları Ege, doğalgaz yani insanlar biraz da bunu hayat şartlarını daha normalleştirebilmek için yapıyorlar. Yani o ikincil aslında üçüncül şeyler. Ya İstanbul'da çok kalabalık da şu. Bunlar üçüncül, Ya dördüncül. ben mecburiyetten giden adama demiyorum ya. Mecburiyetten giden adamın zaten derdi belli. Ya diğeri de mecburiyetten gidiyor da mecburiyetten gittiğini söyleyemeyecek kadar biraz burnu havada, o yüzden söylemiyor. Yani herkes mecburiyetten gidiyor. Yoksa kimse gitmek istemez. Bir de evet, bazısı için çok sıkıcı olabilir kalabalıklar. Bazı insan bu kadar kalabalıkta yaşamaya alışkın olmayabilir. Ya benim bir müzisyen bir arkadaşım var. O adam mesela çok özel bir herif o. Ya o adam işte Türk mitolojisini araştırıyor, işte şamanlığı araştırıyor, bilmem neyi araştırıyor. Yani öyle üfürükten de araştırmıyor. Türkolog aynı zamanda kendisi. Ben bu adamın İstanbul'dan çıkıp gitme, boğulma hissini anlayabiliyorum. Ya bu adam o oluyor yani, o zaten bu adam. Çünkü onu amaçlıyor. Bu adam işte doğanın işte bilmem nenin içerisinde biraz daha olmak istiyor. Onu hissediyor bu adam. Ama herkes bu adam gibi değil ki. Ben onu anlamıyorum işte. Ya bu adam işte ne bileyim çıkıyor, ateşini yakıyor, müziğini yapıyor. İşte bu adam nadir. Bu adam evet, bu adam İstanbul'da boğulur. Bu adam hak istiyor zaten. Burada olmamayı istiyor. Ama bazıları da işte şey böyle. Ya gideyim işte tarım yaparım, bilmem ne yaparım, işimden çıkarım. O herkesin zaten yapabileceği yaparım. bir şey değil. Ya öyle bir şey değil işte. Hayır ya, o herkesin zaten yapabileceği bir şey değil de bazısı bir moda gibi ya, hani işte air fryer'lara ne oldu öyle düşün. Evet ya. Yani moda- Air fryer bir de moda şey, akımlar bunlar. temizlik robotu. Herkes yapıyor diye yapmak zorundaymış gibi hissedip imkan da bulduğunda yapıp yani birkaç sene sonra pişman olan çok insan tanıyorum. O yüzden
herkesin hayatı kendine ya. Çok da karışmak istemiyorum yani. Ahkam kesiyoruz şu an ama. Ya işte bizim de bir fikrimiz var. Gerçi senle de mesela şey yapamadık. Aynı çizgide buluşmadık yani. İkimizin de bakış açısı farklı. Yani Herkesin ben farklı. biraz daha nasıl diyeyim, dışarıya çok dönük yaşıyorum ya. Hı hı. Çalışıyorum, ediyorum falan. Günlük hayat insanı bazen yani ne yapıyorum İstanbul'da dedirtiyor ama işte buralar güzel yani, buralarda yıllarımız geçti burada. Yani sen şuranın az yukarısında okudun liseyi bilmem neye düşün. Biraz ötesinde de üniversite. Biraz ötesinde de ikimiz de aynı üniversitedeydik zaten. İstanbul Erkek Lisesi, İstanbul Üniversitesi. Buyurun, Galata Kulesi de şurada arkadaşlar. Kula bakmayı unutma bak. Okula da gitmeyeli bayağı oldu. Oraları yaptılar. Geçen bir yürüyüş yapıyorduk işte. Önünden geçtim. Bahçesine falan girmeme izin verdiler böyle. Normalde çok izin vermiyorlar. Dedim biz buralıyık. Girdim böyle bir etrafına baktım falan. Çok güzel. Bence bir ara senle bir gidelim. Üniversiteye gitmeyeli çok oldu. Liseye de gitmeyeli çok oldu benim. Liseye de gitmedim. Bakalım neyse. Boş ver liseyi. Ne diyorduk? İstanbul diyorduk da İstanbul'un da işte herkesin derdi kendine diyerek kapatmıştık en son. Herkesin derdi kendine, yapacak bir şey yok. Mesela şu an güzel. Şu an çok güzel. Buraları bir de iş gününde gör. Ya bugün pazar. Biz bu kaydı ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama bir pazar gününde oldukça da erken bir saatte. Yani şimdi mesela birazdan trafiğe de gireriz. Köprü trafiği başlar birazdan. Tabii. Şimdi balıkçıları görüyoruz burada. Galata Köprüsü'nün üstünden geçiyoruz. Bu havalarda balık tutuyoruz. Evet, Karaköy'ün içlerine doğru girdik. Yanlışlıkla girdik. Olsun. Konuşurken dikkatimiz tabii dağıldı biraz. Yolu şaşırmış olabiliriz az çok. Ya bilmiyorum, ben belki de buralarda işte hayatı geçince kendi nostaljimden dolayı böyle İstanbul'dan uzakta çok rahat ederim ekibine biraz şeyim, nasıl diyeyim, Ya çok rahat edemezsin. Çok sıkılırsın. Çok kıl rahat oluyorum edemezsin. muhtemelen. Gerçekten sıkılırsın ama yani şeyi de anlayabiliyorum ya. Keşmekeşten bunalan insanları da anlayabiliyorum. Ya geçenlerde bu arada Night Manager'ın 0 reklamla ikinci sezonu geldi. Başrolünde Tom Hiddleston var. İkinci Evet, sezonu. çok promosyon yapmadı. Ve bayağı bir 3-4 sene sonra mı geldi ikinci sezon? Tabii. Ve zaten ikinci sezonun başında da çok da spoiler vermek istemiyorum. Ben dizi incelemesi olarak konuşmayacağız bunu. Belli bir zaman geçtikten sonra ikinci bir hikaye olarak gelmiş. Çok ciddi bir çekim kalitesi var. Çok ciddi yüksek oyunculuklar var. Ya izlemeyenlere tavsiye ediyorum. Birinci sezonu özellikle çok ilginçti. Bu dizi yüzünden hatta Tom Hiddleston James Bond adayı ilan edildi aslında İngiltere'de. Ben bu arada izlemedim. İlk sezonu da izlemedim. İkinci sezonu zaten gördüm ama hani ilkini izlemediğim için izlemeyeyim dedim. Belki de konuşuruz, hepsini izleyip bir bölümlük bir program yaparız ha. Aynen, eğer bu diziyi konuşmamızı istiyorsanız yine yorumlara bekliyoruz. Siz izleyenler varsa fikirlerini alalım aşağıda. Invincible'ın trailerı kanalımızın medarı ihtiyarı. Evet, başlangıç işimiz. Aynen, yeni trailerı geldi. Ne düşünüyorsun? Yani klasik Invincible gibi. Zaten konunun artık daha güzel yerlere gitmesini bekliyorduk. Geçen sezon da iyiydi bu arada. Ne zamandı? Şubat'ta mı geliyordu? Öyle görünüyor. Evet, yakın. yakın. Oldukça yakın. O gelecek. Onu bekliyoruz. Reacher'ı ben merak ediyorum. Reacher gelmedi. Reacher'ın ben Alan Richardson'ın Instagram hesabını biraz kurcaladım. Çekimleri falan yapıldı. Ama dizi ne zaman gelecek herhangi bir duyurusu yok. Şey de gelmedi. Spin-off'u da Ya spin-off'u zaten tartışmalıydı. Hani karakteri eyvallah da bu Vogue muhabbetler patladı ya. Spin-off'ta öyle haydi diyerek yollamış olabilirler. çektiler yani.
Ya bazen çekip de rafa kaldırdıkları Ama çok şey oluyor. Rafa kaldıracaklarını düşünmüyorum ya. Tutar o dizi. Bence de tutar çünkü bence o oyuncu iyi bir oyuncu. Öyle woke bullshit'e girilmiş bir olay da değil o karakter. Belki de görürüz yakında. Bakıcıyız. Yani Prime bu ara promosyon ve reklam olayını çok savsakladı yani. Night Manager gibi hayvanlar gibi bir iş gelmiş eline. Nasıl böyle promosyon etmiyorsun ki? Yani çoğu insanın da sevdiği bir oyuncu olan Tom Hiddleston falan var başrolünde. House'un başrolü Hugh Laurie var karşı tarafta. Yardımcı başrol diyelim. Çünkü ana karakter aslında o değil ama konu üzerinden dönüyor birinci sezonda falan. Spoiler vermeden daha da ne söyleyebilirim bilmiyorum. Hani ben Prime'ın promosyon olayında çuvalladığını düşünüyorum çoğu şey için. Belki Türkiye promosyonu biraz zayıftır. Yani biz görmüyoruz. Ya olabilir. Biz zaten Yani sonuçta Türkiye'den bir maddi beklentisi de bence yok. Sadece Evet. yani Amazon Prime'a üye olup alışveriş yapalım istiyor gibi duruyor sadece. Hı hı. Çünkü bu fiyata olmaz. Evet bu kadar yani. dizi. Prime Video bayağı eşantiyon gibi. Netflix'lere, HBO'lara, Disney'lerin fiyatlarını görünce bu fiyata dediğim gibi gerçekten olmaz. O yüzden çok da umursamıyor olabilir yani. Şimdi promosyon dediğin şey para harcamak. O kadar da para harcamak istemiyor olabilir. Yani çok büyük bir ihtimalle bu arada İnönü Stadı'nı geçiyoruz. Solumuzda İnönü, sağımızda Dolmabahçe Sarayı. Şöyle arabanın direğini çekmeyip çekebiliriz tabii. Arabanın çıtasını göstererek. Biz zaten hani Netflix ve Disney işleri çok bize hitap etmemeye başladı Ya iyice. Disney'in hangi işi var ki? Bana bir söylesene. Ben niye Disney'e para verdiğimi de bilmiyorum. Ya işte saçma sapan Ya bazı Disney, diziler. Now'ın Ee, tekrar platformu. Zaten Now kendi koysun internet sitesine onları tekrarlar. Yine izlenir yani. Yine izleyeceğim. Aynen. Bir de reklam olarak veriyor. Mail atıyor sana. Now dizilerinin işte tekrarlarını biz de izleyebilirsiniz diye. Ya abi ben sana tekrar işlerini izleyelim diye mi para veriyorum ya? Ya işte bir tane iki tane Star Wars zart zurt bir şey gelir diye hani üye oluyor insan. Onu da zaten rezalet yayınlıyorlar. Rezalet şeyler çıkarıyorlar. Neyse ki bu Maul öyle olmayacak inancındayız. Ya şimdi Aynen. Now bekleyeceğiz kaç ay? Hani abi bir tane iş ya, bir ufak bir içerik, bir şey ver. Hiçbir şey yok. Sıfır. Sıfır gidiyor. Netflix desen, Netflix'teki işlerde ya geçen neydi, Matt Damon mı söylüyordu? İlk bir dakikada çok önemli bir şey olacaksa olsun ki insanların ilgisini çeksin. Bir de aynı cümleleri hani birkaç kere tekrarlayın. Gençlerin ilgisi az. Çoğunlukla kaçırıyorlar telefona bakarken. Çünkü herkes telefona bakarak Evet. izliyor diyor. Evet, gençlerin bu odaklanma sorununu yarattı herhalde artık bu Reels'lar. Abi bilmem neler, değil mi? TikTok, YouTube, işte Shorts, Ya Shorts ikimiz de Instagram, Reels. Hani bunlar yani kaydırma ekolü. oluyor. Yani yukarı işte doğru. şu anlatıyorlar ya, beyin böyle çok minik miktarlarda dopamin salgılıyormuş her gördüğün videoda. Ya bu dopamin salgılama muhabbeti içinde bullshit diyorlar da. Ya işte şeyi okudum ve sen bu kaydırdıkça o gelen minik dopaminlere bağımlı oluyormuşsun. Hı. O yüzden de sürekli kaydırmak istiyormuşsun videoyu. Yani bilmiyorum. Günümüzde zaten her şey hızlı ya. Hı. Her şey hızlı, her şey hızlı olmalı. Şeye dikkat edersen, bu Kim 500 milyar isterlerde falan benim dikkatimi çekiyor. 20'li yaşlarında çocuklar geliyor. Onlara böyle futbolla ilgili şeyler soruyorlar. Kesinlikle bilemiyorlar ya. Evet. Yani hiçbir şeyden haberleri yok. Yok. Çünkü 90-95 dakika sürecek bir maçı izleyecek şey yok onda. Sabır. İzlemiyor o yüzden de. İlgisini de çekmiyor. Yani. Daha hareketli, daha böyle aksiyonun olduğu, bir şeylerin sürekli olduğu şeyler olmalı. Sabrı tamamen yok etti sanırım günümüz gençler üzerinde. Gençler de değil, herkes de. Gençler arasında mesela en popüler spor şu an basketbol. Basketbolun da NBA kısmı. Neden? Yani biri alıyor, bir şeyler yapıyor. Herkes uçuyor kaçıyor. 3 saniyede şak, Curry üçlük atıyor. Ben izlerken tiksiniyorum bu basketboldan.
Neyse ki Houston Rockets çok güzel pas organizasyonları olan hücumlar yapmaya başladı da. 1-2 o da çok değil. Onlar da çok isolation oynuyorlar. Ya. Evet. Ama isolation yeni bir şey değil. Bu arada hani buna yeni bir şey dersem ayıp etmiş olurum ama artık şey oluyor ya hani umursamıyorlar. Evet. Alıyor, atıyor falan hiç. Orta sahadan atıyor. Hiç Bilmem geliyor neden. 4 kişi, 4 takım arkadaşın seninle birlikte koşmuş. 5 kişi de savunmaya dönmüşler. Bir kişi seni tutuyor. Sen şey yapıyorsun. Geliyorsun tık kaldırıp atıyorsun. Tuğla gibi Tuğla, donk. tank diye sekiyor valla. Ne güzel değil mi? Şak diye çıktı önüne ya. Ne güzel. Bu insanların bazıları annesini hiç sevmiyor. Öyle. Allah'tan yanımızda kimse yoktu da Aynen, vurmadık yani. aynen. Ben bir refleks attım kendime. Neyse evet. Evet. Attention span düştükçe durumlar buraya doğru evriliyor diyerek bu konuyu da kapatabiliriz. Ve hatta Videomuzda burada bitirebiliriz Noktalayalım mı? bence. Aynen öyle. O halde arkadaşlar buraya kadar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Burada çok geniş yelpazede pek çok şey konuştuk. Bazılarını muhtemelen kesip atmış da olabilirim. Aralarda şey gibi Abi dizisindeki lokasyon değişiklikleri gibi bir anda oradan oraya uçmuş olabiliriz. bir anda oradayım bir anda buradayım. Kuş Hop. misali. Hop oradayım. Hop buradayım. Yıldız Sarayı'nın da yanından yavaş yavaş geçerken sizlere veda edelim. Aynen öyle. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yol günlükleri devam etsin istiyorsanız yine yorumlarda bize ilginizi, desteğinizi gösterin istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.